Evet, Petra'dayız, Ürdün'deyiz. Burası Ürdün'ün şu anki başkenti Amman değil ama bu coğrafyanın eski başkenti olan Petra. Yani ilk çağa gittiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmış olduğu en eski kavim Ad kavmi. Ad kavmi Hud Aleyhisselam'ın kavmiydi, helak oldular. Daha sonra onların bir kısmı göç ettiler, bu bölgeye geldiler. Biz bunlara Semutlular diyoruz. Semudiler. Hud Aleyhisselam'ın Ad kavmi büyük bir depremle o yüksek binaları yerle bir olarak helak oldukları için onlar anaç kayıya evler oydular. Ve bu görmüş olduğunuz muhteşem coğrafyayı ortaya çıkarmış oldular. Ben bu yayını bugün Petra'da sizler için neden yapıyorum? Türkiye'de bir kısım kendini bilmezler, aklı evveller, sanki kendilerine vahiy inmişçesine 1500 yıldır aynı kıbleye dönen, aynı kitabı okuyan, aynı Allah'a inanan ve onun yolundan gitmeye çalışan Müslümanlara ve bizim o temiz pak inancımızın rağmına bu dinin altını oymak istercesine kafaları karıştırmaya çalışıyorlar. Ve şunları iddia ediyorlar. Diyorlar ki Kabe sizin bildiğiniz Kabe değil, Mekke o Mekke değil, Muhammed diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki kendi akrabalarıymış, amcalarının oğluymuş gibi. Orada zuhur etmedi, burada zuhur etti diyorlar. Yer Petra'ydı diyorlar. Mekke'den Medine'ye hicret etmedi, güya Petra'dan Medine'ye hicret etti diyorlar. Ve oturmuşlar böyle bilgisayarların başına, çok böyle janti kulaklıkları takmışlar, Google Earth'ü de açmışlar, oradan hakem kesiyorlar. Hayatlarında Google Earth'ten gösterdikleri Yemen'deki Sana Camii Kebir'ine ya da Mısır'daki Amr İbn As'ın Fustat Ulu Camisi'ne, Musul'daki Hazreti Ömer'in camisine, Şam Emeviye'ye, Halep Emeviye'ye, Amman'daki Emeviye'ye hayatlarında kaç kere gittiler? Ben şu ismini saydığım, onların Google Earth'te hayatlarında ilk kez gördüğü o camilere onlarca kere gitmiş bir insan. Ve söylediklerinin hakikaten yalan olduğunu söylüyor. Adam diyor ki, Fustat Ulu Camii'yi gösteriyor. Yani Kahire'deki. Google Earth'ten böyle iniyor. Sonra bakıyor, kıble nereyi gösteriyor? Kabe'yi gösteriyor. Kabe'yi gösterecek tabii. Başka nereyi gösterecek? Diyor ki, yok diyor, şimdi Kabe'yi gösterdiğine bakmayın. Eski yüzyıllarda bu yapının planı diyor, Amr İbn As yaptığında Petra'ya bakıyordu. Sonradan çevirdiler diyor. Yalnız çevirdiler derken hiçbir kaynakta göstermiyor. Cümleye başlarken kaynaksız konuşmuyoruz diyor. İslami birkaç tane tarihçinin kaynağını söylüyor. O kaynaklar Fustat Ulu Camii, Camii Kebir'i, Yemen Sana'yı anlatıyor ama o kaynaklar bunların planlarının döndüğünü hiçbir zaman anlatmıyor. Yani kaynakları veriyor ama kaynaktaki bilgileri çarptırarak veriyor. Musul, Hazreti Ömer döneminde fethedildi. Hazreti Ömer döneminde oraya bir cami yapıldı. Şam, Emevilerin başkenti idi ve Şam Emeviye yapıldı. Plan şemaları hiçbir zaman değişmedi. Bakın sadece Şam Emeviye Camii bugüne kadar 100'ün üzerinde gitmiş, o camiyi oradaki insanlara defalarca anlatmış, o bölge halkıyla, Suriyeli mimarlarla, sanat tarihçilerle defalarca konuşmuş bir insan. Tamamen uyduruyorlar. Keşke derslerine birazcık iyi çalışmış olsalardı. Şimdi bakın, bu vadi, giriş kısmı orası. Böyle geliyor ve aşağı doğru devam ediyor. Ve biz grubumuzla beraber oraları dolaşmayı sürdürüyoruz ve daha da sürdüreceğiz. Adam tutmuş bu vadinin sonunda. Birazdan grubumuzla beraber göreceğiz. Nabatiler döneminde, yani milattan önce 400 ile milattan sonra 160 arası yaşadı Nabatiler. Yapılmış bir bina var. O binayı gösteriyor. İbrahim'in evi burasıydı diyor. Yani haşa Kabe burasıydı diyor. Ya arkadaşım, madem din düşmanısın, İslamiyet'i sevmiyorsun, altını oymak istiyorsun, bari dersine düzgün çalış da Kabe diye tutup da Firavun'un kızının gelip burada yaptırdığı o binayı değil de kalk şu binayı göster. Yani oturduğun yerden bilgisayarın başında olmuyor bu işler. Adamın alırlar böyle şapkasını ters giydirirler. Senin canın Petra'da Kabe mi görmek istiyor? Bravo. Kabe bu. Bravo hocam. Yani adam diyor ki Kabe çoktu zamanında diyor. Ama diyor Abbasiler diyor Emevilere düşman oldukları için diyor kalktılar diyor. O gün diyor yeryüzünde çok bilinmeyen çölün içindeki bir köyü diyor Kabe diye sattılar diyor. Emevi Abbasi düşmanlığına bunu vermeye çalışıyor. Ve tutuyor, birazdan size göstereceğim. Nabati krallığına misafir gelen
bir firavun kızının sonradan yaptırdığı bir binayı anlatıyor. Bakın, eğer dersine iyi çalışsalardı dediğim gibi tutar bunu gösterirdi. Bundan haberi yok tabi arkadaşım. O gün Mekke kimsenin bilmediği ücra bir köydeki bir şehir ya da köy merkezi yerleşim alanı değildi. Orası göç yolları üzerindeydi. Girişte size biraz çıtlattım. Uzak Doğu üzerinden mallar geliyordu, Yemen'e intikal ediyordu. Yemen. Zaten bugün Yemenliler çok ciddi tüccardır. Umre'ye hacca gittiğiniz zaman o Mekke Medine'de 10 tane dükkana girin, 9'undaki dükkan sahibi kimdir? Yemenlidir yani. Ve ticaretten çok iyi anlarlar tarihten bu yana. Yemenliler malları alıyorlardı ve aldıktan sonra develerle kervanlar nereye giriyordu? Buraya giriyordu. Deve yolu burası. Birazdan develerin oyulmuş rölyeflerini göreceksiniz kayalarda. Şu gördüğünüz o günün İstiklal Caddesi'ydi. En canlı merkezdi. Buradan geçiyorlardı. Ve buradan geçenler ciddi bir ticaretle meşgul olup Petra halkı paraya para demiyordu. Ama din ticareti de çok önemliydi. Kabe'yi kıskanıyorlardı. Kabe'nin putları vardı. Ve kendileri de buraya insan çekmek için ikinci, üçüncü, dördüncü Kabe'leri inşa etmişlerdi. Biz bunu yalanlamıyoruz. Mesela Ebre'yi hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ebre'nin Kabe'yi kıskandığı için o gün Yemen'in başkenti Sana'ya bir Kabe yaptırdığını biz zaten biliyoruz. O bizim bilmediğimiz bir şey değil. Ebrehe normalde Habeşliydi. Ordularıyla beraber Yemen'e geçti. Yani Kızıldeniz'in bu tarafına Babül Mendeb'den. Çünkü o günlerde Yemen bölgesinde Yahudilik yayılmıştı. Yemen kralı Tubbası Musevi olmuştu ve Hristiyanları yakmaya başlamıştı. Kendi dindaşlarını korumak için Ebrehe bin Sabbah oğullarıyla ve ordusuyla geçti ve Yemen bölgesini ele geçirdi. Mekke'yi kıskandı. Çünkü Mekke'de 360 tane put vardı. Adamlar paraya para demiyorlardı. Ve dedi ki bir Kabe'de ben yapayım. Bir gün benim peşime takılın, Yemen'e gelin. Sana da daha sonra Müslümanların çöplüğe dönüştürdüğü o Ebrehe'nin yaptırdığı Kabe'nin olduğu yer şehrin göbeğinde hala korunmaya devam ediyor. İbret olsun diye. Aynı şekilde bunlar da Petralılar da kervanlar Mekke üzerinden geldiği için onları çok iyi biliyor, kıskanıyor ve bir Kabe'de biz yaptıralım diyorlardı. Ve işte bu gördüğünüz eseri yaptılar. Petralıların Kabe'siydi. Tabii ki o gün nasıl Kabe'nin etrafında bir sürü put vardı. Onlar da şehrin en önemli iki putunu, mabudunu şu gördüğünüz kapının önüne oymuşlardı. Bir tanesi gördüğünüz gibi Uzza'ydı. Diğeri de Uzza'nın oğlu Hubel'di. Uzza ve Hubel. Hatta Hristiyanlık buralara geldiğinde şiddetle reddettiler. Çünkü onların taptıkları Uzza kadın tanrıçaydı. Babası çok çocuk dünyaya getirmişti. Hristiyanlar da daha sonra putperestleri takliten kalkıp da Hristiyanlığa, putperestliğe ait mevzuları döşediğinde Petralılar çok kızdılar. Bizim tanrıçamıza ait babasız çocuk getirme özelliğini siz kendi dininize yamayamazsınız dediler. Uzza ve Hubel yan yana duruyor. Onların Kabe'si buydu. Ve tavaf ediyorlardı biliyor musunuz? Buradan geçmekte olan bir Petralı bunun yanından dümdüz hayatta geçemezdi. Etrafında muhakkak döner, ondan sonra yoluna devam ederdi. Cahiliye döneminde de bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Putperest halk yarı çıplak, hatta çırılçıplak Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zuhuru döneminde. Bu dini karalamaya, dinimizi kendilerince lekelemeye çalışan bu insanlar tutmuşlar. Şöyle bir iddia da ortaya atıyorlar. Abdullah bin Zübeyir Hazretlerinden bahsediyorlar. Abdullah bin Zübeyir, Hazreti Ebubekir'in torunu, Hazreti Ebubekir'in kızı, Hazreti Esma ile kocası Zübeyir İbni Avvam'ın çocukları. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri o gün Emeviler döneminde Emevi saltanatına baş kaldırmış bir kişiydi. Mekke'de isyan etti. Annesi Hazreti Esma başındaydı ve Emevi saltanatında o günlerde önce Yezid döneminde baş kaldırdı. Çünkü Muaviye'nin oğlu Yezid adına biat almasına o günkü sahabe ve sahabe çocukları karşı çıkmıştı. Hazreti Ebubekir'in torunu Abdullah bin Zübeyir Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Hazretleri ve Hazreti Ali'nin çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin kabul etmediler. Yezid'in halifeliğini reddettiler. Bakın, Muaviye'nin halifeliğini kabul ettiler. Niye? Çünkü Hazreti Hasan kendisi halife olacakken ne yaptı? Emevilerin ilk hükümdarı olacak Muaviye'ye izin verdi.
Ben benim hayat süremce sana izin veriyorum dedi. Ve bundan dolayı biz Muaviye'nin halifeliğinin legalliğine biliyoruz, inanıyoruz. Ama ondan sonra gelen Yezid'i kesinlikle reddediyoruz. Hazreti Hüseyin kabul etmedi. Hazreti Hasan öldü, Muaviye öldü ve Yezid yerine geçince sahabeler baş kaldırdılar. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri için diyor ki bu yalan uyduranlar. Yok, Petra'da ayaklanmış ve Petra'nın etrafını Mekkeliler, yani Emeviler çevirmiş, burada muhasara etmiş. O da güya kutsal emanetleri buradan Mekke'ye kaçmış. Hacer-ül Esved buradaymış güya. Onu da yanında koltuğun altında götürmüş Mekke'ye. Mekke'de yeni bir Kabe oluşturmuş. Yani gıdıkla da gülelim derler bu hadiseye. 1500 yıldır herkes Kabe'ye dönüyordu. Özür dilerim, aptaldı da bir sen mi akıllısın bu dünyada derler adama. Ve nihayetinde Abdullah bin Zübeyir Hazretleri Mekke'de isyan etti ve Yezid döneminde giremediler. Abdülmelik bin Mervan döneminde, Abdülmelik bin Mervan şu Kubbetü's Sara'yı yaptıran kişi. Onun döneminde Haccac, zalim komutan Mekke'yi kuşattı ve Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'ni şehit ederek Mekke'ye girdi. Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin vücudu, mübarek vücudu ayaklarından Mekke'nin kapılarına asıldı ve o şekilde günlerce tutuldu. Hazreti Esma dayanamadı. Bu vaiz daha burada ne kadar vaaz edecek diyerek oğlunu gösterdi. Yani oğlunun cenazesinin oradaki duruşu Emevilerin zulmünü çok net anlatıyor. Ve sonra Haccac'ın aklı başına geldi, indirdi, gömüldü. Nerede Abdullah bin Zübeyir Hazretleri'nin kabri? Annesi Hazreti Esma'nın kabri Mekke'de Cennetül Mualla. Yani iddiaları ne olursa olsun son derece saçma, yüzeysel ve hiç de kulak asılacak gibi değil. Dersleri iyi çalışsınlar. Çünkü artık bu dine inananlar tarih biliyor, sanat tarihi biliyor, dinler tarihi biliyor ve adam akıllı geziyor. Eski yüzyıllardaki Müslümanları belki kandırmaları kolaydı, cahil buluyorlardı. Bugünküler hakikaten son derece entelektüel. Petra'ya gelsinler, derslerini iyi çalışıp ondan sonra uydurup iddialarını kalkıp burada dillendirsinler. Evet, Petra'dayız ve bu putperest kavmin coğrafyasını gezmeye devam edeceğiz. Gerçek Kabe'yi de unutmayacağız. Teşekkür ediyoruz.